Tarih 7 Ekim 2006. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü. Moskova'nın soğuk ve sisli sokaklarında bir gazeteci ölü bulundu. Yol kenarında cansız yatan bedenin sahibini herkes sanıyordu. Anna Politkovskaya. O, Vladimir Putin'i en sert şekilde eleştiren, onun gerçek yüzünü açığa çıkarmaya çalışan cesur bir gazeteciydi. Ancak artık susturulmuştu. Bu sadece bir tesadüf müydü, yoksa Rusya'da muhalif olan herkesin başına gelen kaçınılmaz bir son mu? Herkese merhaba. Bugün Vladimir Putin'in gizemli ve gölgelerle dolu dünyasına adım atıyoruz. KGB ajanlığından Rusya'nın mutlak liderliğine uzanan yolculuğunu, milyonlarca insanın korktuğu adam haline nasıl geldiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Vladimirovich Putin 7 Ekim 1952'de Leningrad'da, yani bugünkü St. Petersburg'da doğdu. Ailesi 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerini yaşamıştı. Babası Vladimir Spiridonovich Putin savaşta aktif görev almış. Annesi Maria Ivanovna savaşın zorluklarını derinden hissetmişti. Çok fakir bir ailenin çocuğuydu. Putin, annesinin savaş yüzünden açlıktan ölecek duruma gelmesi, onun hafızasına kazınan ve asla unutamayacağı hatıralardan biri olacaktı. Sovyetler Birliği döneminde komünizmi savunan devlet politikası yüzünden paylaşımlı ev kullanmak zorunda kalan Putin ve ailesi, o dönemde tuvaleti, sıcak suyu ya da banyosu olmayan ufak bir odada yaşıyordu. Babası onu sokaklardan uzak tutmak için boksla ilgilenmeye zorladı. Ancak yediği bir yumrukla burnu kırılınca judo ile ilgilenmeye başladı. Üstelik bu spor sayesinde sıskalığı yüzünden kaybettiği özgüvenini yeniden kazanıyor, yaşıtları hatta büyükleriyle kavgaya tutuşabiliyordu. Henüz 15-16 yaşlarında öğretmeninin yönlendirmesiyle politikayla ilgilenmeye başladı. Bu sırada casuslukla ilgili kitaplar ve filmlerden etkilenerek ajan olmaya karar verdi. KGB'ye girebilmesi için ya orduda yetkili bir konuma erişmeli, tabii ki bunun için üstün başarılar göstermeliydi, ya da üniversitenin hukuk bölümünü bitirmesi gerekiyordu. Hukuk bölümünü seçmesinin tek sebebi hayalini kurduğu KGB'ye girebilmekti. Cesur ve savaşçı tavrı, hırslı yapısıyla bunu da başarmıştı. Putin 1975'te hukuk okulundan mezun oldu. Ardından Sovyetler Birliği Gizli İstihbarat Servisi olan KGB'ye katıldı. Artık KGB'de olan Putin, Almancasını geliştirdi ve judoda siyah kuşağa kadar yükseldi. 1985'te Almanya'ya gizli bir görev için gitti. Tabii o sıralarda Berlin Duvarı vardı. 4 yıl sonra 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı ve Alman halkı bunun sebebi olan Ruslardan öcünü almaktan kararlıydı. Buna bizzat şahit olan Putin, Moskova'dan bu konuda yardım istemiş, fakat ona adeta başının çaresine bak denilmişti. Bu noktadan sonra Putin'in devlete olan güveni yerle bir olmuş ve o an bir karar almıştı. Bir gün bu devletin başına geçecekti. Putin'le ilgili olarak bugün bütün dünyada dolaşan bilgilerin neredeyse %95'inin tek bir kaynağı var: Putin'in kendisi. Putin devlet başkanlığına geldikten sonra tüm gazetecileri çağırıyor ve doğumundan başlayarak bütün hayatını anlatıyor. Bu bilgileri başka bir kaynak tarafından doğrulamak ya da yalanlamak mümkün değil. Putin hakkında neyin ne kadar bilinmesini istediyse hep o kadar bilindi. Bunun en yakın örneklerinden biri, Vladimir Putin'in annesinin gündelik işlerde çalıştığı ve 1999 yılında öldüğü, haricinde hakkında neredeyse hiçbir bilgi yok. Putin'in Ruski Pioneer dergisinde bizzat anlattığına göre annesi 2. Dünya Savaşı sırasında öldü zannedilip cesetlerin arasında taşınırken babası tarafından son anda fark edilip kurtarılıyor. Resmi anlatı bundan ibaret. Günün birinde bir iddia ortaya atılıyor. Putin'in Rusya Devlet Başkanı olması ardından geçmişi didik didik ediliyor ve Gürcistan'ın Gori kenti yakınlarındaki Metehi köyünde Vera Putina isimli Rus kadının Vladimir Putin'in annesi olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre annesi Putin'i evlilik dışı bir ilişkiyle dünyaya getirmişti ve Putin'in babası bir başka kadınla evli olan bir otomobil tamircisiydi. Elbette bu iddia devlet başkanının geçmişine dair resmi anlatıyla tamamen çelişiyordu.
Konuyu araştıran İtalyan gazeteci Antonio Russo'nun 16 Ekim 2000 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in yakınlarında bir köyün yol kenarında ölü bulunması ve gazeteciye ait dizüstü bilgisayar ile el kamerasına ulaşılamaması son derece düşündürücü ve şüpheli bir durum haline geldi. 1991 sonlarında Ukrayna gibi cumhuriyetler teker teker güçsüz Sovyetler egemenliğinden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardı. Sovyetler Birliği 15 bağımsız ülkeye ayrıldı. Artık Büyük Sovyetler Birliği dağılmıştı. Bu tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü gibiydi. Putin'in gözünde ise Rusya 2 milyon metrekarelik bir alan kaybetmişti. Milyonlarca Rus vatandaşının başka ülkelere göç etmesine neden olan acı bir durumdu onun için. Rusya ekonomisi büyük bir çöküş içerisindeydi. Bu sırada Putin adım adım ilerliyordu. Tam 16 yıl KGB'ye çalıştıktan sonra 1991'de KGB'den ayrılan Putin aklındakini yapmakta kararlıydı. 1991-1992 yılları arasında Petersburg'da belediye başkan yardımcılığı yaptı. Başkanlık gücünü oligarklar için kullandı. Çok geçmeden oligarklar arasında sevilen bir konuma geldi. Oligarkların, mafya babalarının, iş adamlarının ve birçoklarının desteğini topladı. Tüm bunların yardımıyla hızla yükseldi. Sovyetler Birliği sonrası Rusya'dan ayrılan Çeçenistan'da 90'lardan sonra sürekli artan bir şiddet vardı. Çeçenler Rusya sınırına saldırılar düzenliyordu. Eylül 1999'da Moskova'nın da içinde bulunduğu birkaç farklı yerde özellikle apartmanlar hedef alınmış ve bombalanmış, 300'den fazla Rus hayatını kaybetmişti. Mevcut başkan Boris Yeltsin halkını koruyamamakla suçlanıyordu. Putin ise her fırsatta medya önünde bunun intikamını alacağını belirtiyordu. Gösterdiği tutum ve dik duruş sayesinde bombalama öncesi %2 olan onay derecesi bombalama sonrası %45'e kadar yükselmişti. Halk Putin'i sevmişti. 31 Aralık 1999'da Boris Yeltsin görevini bıraktı. Daha doğrusu bırakmak zorunda kaldı ve yerine geçici başkan Putin'in atandığını açıkladı. Artık yapması gereken tek şey güçlü bir Rus devleti oluşturmaktı. Fakat birkaç yıl sonra tüm bu bombalamanın Putin'in de dahiliyle Kremlin tarafından yapıldığı iddiaları ortaya atıldı. Yani bu olayların Boris Yeltsin'i gözden düşürmek için bilerek tasarlanmış bir plan olduğu düşünüldü. Tabii ki Putin tüm bu suçlamaları reddetti. Rusya ve Çeçenistan büyük bir savaşa girdi. Yaklaşık 80 bin insan hayatını kaybetti. Bir yıl geçmeden Rusya Çeçenistan'ı ele geçirmişti. Savaş sırasında yapılan seçimde Putin %45'lik yüksek bir oyla seçimi kazandı. Putin'in ilk işlerinden biri yönetimdeki oligarkları bastırmaktı. Kendine destek verenleri ödüllendirirken ona karşı çıkanları cezalandırıyordu. Ardından hedefi medyayı ele geçirmek olan Putin, yaygınlaşan internet erişimi ve bilgiye kolay erişilebilirlik durumunun farkındaydı. Nihayetinde medyanın büyük çoğunluğunun kontrolünü ele geçirdi ve birçok haber kanalı yanlı yayın yapmaya başladı. Her zaman onun güçlü bir lider olduğu hakkında hikayeler anlatmaya başlamışlardı. Güçlü, sevilen ve karizmatik gösterilmeye çalışılan imajı için hayvanlarla ve çocuklarla ilgileniyor, poz verirken çok dikkatli davranıyor ve sık sık sanki bir başkasının mesleğine adım atıp inanılmaz başarılar elde etmiş gibi davranıyordu. Siyah kemeriyle judo yaparken, Olga Körfezi'nde bir balinadan deri örneği alınmasına yardım ederken, Finlandiya Körfezi'nde bulunan bir batık gemi incelemesinde yer alırken, bir bilimsel çalışma sırasında kutup ayısının boy ölçümünde yer alırken, nadir görülen bir turna cinsinin koruma altına alınması için bilimsel çalışmalara katılıp, planörle uçarken ve motor çetesiyle motor sürerken, atış talimi yaparken, Formula 1 yarışında boy gösterirken, at binerken, buz hokeyi oynarken, balık tutarken, avlanırken, yüzerken, şefkat gösterirken ve şarkı söylerken. Hiç kimse bu ülkede Putin kadar tanıdık ve popüler değil. Onun bu ünlü fotoğrafı inanılmaz arkeolojik buluntuları olan iki antik Yunan amforasının bulunduğu Karadeniz'de çekildi. Ve anlatılan hikaye sadece yüzmesi ve onları bulmasıydı. Ancak kısa süre içinde Putin'in bulması için o amforların oraya bilerek yerleştirildiği ortaya çıktı. Tüm bunlardan Rusların anladığı mesaj, Putin'in inanılmaz derecede kuvvetli, etkileyici ve ideal bir Rus erkeği imajına sahip olmasıydı. Ülkenin elit tabakasına gönderilen mesaj ise, buraların sahibiyim,
ülkenin ellerimden kayıp gideceğine dair endişe etmenize gerek yok. Sağlıklıyım, güçlüyüm ve her şey iyi olacak. Profesyonelce kurgulanmış kahramanlık hikayeleriyle dolu görüntüler Rus kaynaklı ve bu videolar sayesinde Putin, Türkiye dahil tüm dünyada en çok sempati duyulan yabancı lider haline geldi. 2000 yıllarına gelindiğinde Putin, Rusya'daki ayrılıkçı hareketleri bir düzene sokmak için Rusya'nın yüze yakın bölgesini daha rahat yönetebilmek adına 7 idari bölgeye ayırdı. Bu bölgelerin yönetimine halkın seçim hakkını iptal ederek kendisinin seçtiği kişileri atadı. Putin'in amacı Rusya'yı tıpkı eski Sovyetler Birliği gibi güçlü bir hale getirmek ve yönetimin tamamını elinde tutmaktı. Ağustos 2008'de Rusya güç gösterisi sergilemek için eski bir Sovyet Cumhuriyeti toprağı olan Gürcistan'ı ülkenin tüm internet bağlantısını keserek işgal etti ve dünyanın her yerinden gelen kınamalar eşliğinde Gürcistan'ın 2 bölümünü topraklarına kattı. Bu tutum tüm dünyadan tepkiler almasına yol açtı. Bu açıkça bir güç gösterisiydi. Diğer Sovyet Cumhuriyeti'nden ayrılan ülkelere karşı bir gözdağıydı. 2012 yılına gelindiğinde seçimleri yeniden kazandı. Üstelik yüksek bir oyla. Agresif bir dış politika yürüten Putin, 2015 yılında Esad'a silah ve savaş uçakları göndererek destekte bulundu. Hatta yeri geldi Türkiye'yi zor durumda bırakacak işlere imza attı. 20 yıldan uzun süredir Rusya'da mutlak güç olan Vladimir Putin'in eski bir KGB ajanı olarak Rusya'nın devlet başkanı olması tüm dünyanın çok ilgisini çekmişti. Batı dünyası ise tedirgindi. Geçmişi karanlıklarla dolu Sovyetlerin omurgasını oluşturan KGB'den çıkmış bir başkan. 6 büyük oligark tarafından yağmalanan birçok devlet kuruluşunu ve kritik işletmeleri tekrar devletleştiren, devlet mekanizmasının çalışmaz hale getiren rüşvet ve yolsuzlukları karşısında duran Vladimir Putin, Batı medyasının düşünmemizi istediğinin aksine Rusya'da sevilen ve destek gören bir lider. Elbette onun da muhalifleri ve sevmeyen bir kesim var Rusya'da. Tüm gücü elinde bulunduran ve halkın desteğini arkasına almış olan Putin, 2036'ya kadar başkan kalmasının önünü açan yasayı bizzat kendi imzaladı. Son Rus çarı 1. Putin'in Rusya tarihinin en uzun süreli iktidarda kalan lideri olacak gibi görünüyor. 2022'de Ukrayna ile fiilen savaşa girdi. Günümüzde seferberlik ilanı ve nükleer silah tehditleriyle dünyanın gündeminde. Zaten son 20 yıldır en çok merak edilen, hakkında en çok konuşulan ve en çok yazılıp çizilen liderlerden biri. Birçoğuna göre dünyanın en güçlü lideri Vladimir Putin. Kimilerine göre ise sadece görünen yüz, yani bir kukla. Rusya inanılmaz derece büyük olsa da okyanuslara erişimi sınırlıdır. Arktik Okyanusu her yıl yaklaşık 6 ay boyunca donar. Rusya'nın Karadeniz'e erişimi olmasına rağmen hala Akdeniz'e doğru açılan boğazı kontrol eden Türkiye'ye bağımlıdır. Esrarengiz ve gizemli Vladimir Putin'e dair edinilen bilgiler elbette elinde bulundurduğu medya gücü sayesinde yalnızca onun bilinmesini istedikleriyle sınırlı. Buradan çıkan sonuç ise asıl gerçek bambaşka olabilir. Putin doğduğu andan itibaren bir amaca yönelik olarak yetiştirilmiş olabilir. Ya da internette yer alan bilgilerden çok daha farklı bir hayat yaşamış olabilir. Gördüğünüz gibi gizemli ve gölgelerle dolu dünyasıyla KGB ajanlığından Rusya'nın mutlak liderliğine uzanan yolculuğunu anlattığımız Vladimir Vladimirovich Putin hakkında araştırmalarımıza dayanarak birçok bilgiyi sizlerle paylaştık. Araştırılacak ve anlatılacak daha birçok konunun olduğu gezegenimizde eşsiz bilgiler edinmek istiyorsanız bizlere destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.